Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok işinize yarayabileceği et saklama yöntemi göstermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak etimizi büyük parçalar halinde keserek başlayalım. Evet, dana etim var. Yumuşak dana eti kullandım. Şöyle 2 parmak genişliğinde keserek dilimler halinde ayırıyorum. Üzerinde yağ kısımları varsa temizleyebilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, etlerimin hepsini kestim gördüğünüz gibi. Şimdi küçük küp halinde doğruyorum. Dilerseniz daha küçük veya daha büyük doğrayabilirsiniz. Ben orta büyüklükte doğruyorum. Çalışan hanımların veya öğrenciler için gerçekten çok pratik bir tarif. Mutlaka bu yöntemi deneyerek etlerinizi uzun süre saklayabilirsiniz. Evet, son etimi de hızlı bir şekilde doğruyorum. Doğradığım eti geniş bir tencerenin içine alıyorum. Evet, etin üzerine pişme suyu dolduralım. Yarısına gelecek şekilde su koymamız yeterli olacaktır. Kapağı kapalı bir şekilde kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatalım. Evet, kaynayan etin üzerinde köpükler oluştu gördüğünüz gibi. Bir kaşık yardımıyla köpüğünü ve kefini alarak atıyorum. Köpüğünü temizledikten sonra karıştıralım. Kapağı kapalı bir şekilde yumuşayana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, yumuşayan etin üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ve bolca zeytinyağı gezdirelim. Kapağını kapatarak tekrardan pişirmeye bırakalım. Evet, pişen etin altını hemen kapatalım. Sıcak sıcak kavanozlara dolduralım. Suyuyla birlikte doldurmaya dikkat edelim.
Evet, kavanozun kenarlarını sildikten sonra kapağı sıkıca kapatalım. Bir sofra bezinin üzerine ters çevirerek bırakalım. Kalan etleri aynı yöntemle istediğiniz boyuttaki kavanozları doldurarak kapatabilirsiniz. Evet, kavanozun kenarlarını sildikten sonra sıkıca kapağını kapatalım. Sofra bezinin üzerine ters kapatalım ve kavanozları sıkıca sararak ertesi güne kadar vakumlanması için bir kenarda bekletelim. Evet, kalan etleri de küçük kavanozlara pay ediyorum. Evet, kavanozları sofra bezinin üzerine aldım. Üzerini kapatarak ertesi sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün kapakların kontrol edilerek buzdolabının alt bölümünde muhafaza edebilirsiniz. İhtiyaç zamanı kapağını açarak, ısıtarak kullanabilirsiniz. İsterseniz direkt tüketin, isterseniz de yemeklerde kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.